Merhabalar sevgili dostlar, evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile elma ile nefis bir tepsi, şöyle koca bir tepsi tart yapacağız. Çok bereketli, çok lezzetli, evdeki malzemelerle yapabileceğimiz nefis bir tarif. Hadi tarife geçelim. Bugün sizler ile kalabalık misafirlerinizi bile ağırlayabileceğiniz kocaman bir tepsi elmalı tart yapıyoruz. Keyifli seyirler. Tarifimizde ilk önce 10 adet elma kullanacağız. Şöyle benim küçük boy elmalarım vardı. Elmalarınız daha büyük boysa daha az da kullanabilirsiniz. İlk önce elmalarımın kabuklarını soyarak tarifimize başlıyoruz. Tüm elmalarımın bu şekilde kabuklarını soyuyorum şimdi. Kabuklarını soyduğum elmalarımı rendemle bir kabımın içerisine rendeliyorum. Bütün elmalarımı bu şekilde rendenin kalın tarafıyla şöyle rendeliyorum. Rendelediğim elmalarımı bir tavama alıyorum. Şöyle hepsini. Biz oldukça büyük bir tart yapacağız. Oldukça da bereketli olacak. O yüzden bu elma gözünüze çok gelebilir ama çok olmayacak. Şöyle elmalarımı aldım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik şeker döküyorum. Ve elmalarımı kavurmak için şimdi ocağa alıyorum. Elmalarım ile bir su bardağından bir parmak eksik şekerimizi kavuruyoruz. Elmalarımıza tarçın da ilave edeceğiz. Ancak tarçını en son ilave edeceğim. Elmalarım piştikten sonra, bugün bir dil sürçmesi var. Elmalarım piştikten sonra tarçınımı ilave edeceğim. Bunun da sebebi tarçın baştan ilave edilirse elmamıza acı bir tat verebilir. Elmamız piştikten sonra hem aromasını hem tadını koruması için tarçınımı en son ilave edeceğim. Şimdi elmalarımı şekerim ile güzelce renk değiştirene kadar kavuruyorum. Elmalarım ilk etapta suyunu salacak. Daha sonra da suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Elmalarımız gördüğünüz üzere suyunu saldı. Şimdi elmalarımız suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Renk de değiştirmeye başladılar yavaş yavaş. Kavurduğum elmalarımı soğuması için başka bir kaba aktarıyorum. Şöyle. Elmamın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tarçın serpiyorum ve şimdi bir su bardağı da ceviz ilave ediyorum. Bir su bardağı da içimin içerisine ceviz ilave ediyorum. İsterseniz bir su bardağı da kuru üzüm ilave edebilirsiniz. Şöyle içimi soğuması için karıştırıp kenara alıyorum. İç malzememi şu şekilde hazırlıyorum. Dediğim gibi kuru üzüm de içime çok yakışır. Ve soğumaya bırakacağım. İyice karıştırıp. Hamurunu harcadık. Şimdi iç harcına geçiyoruz. Ben böyle yumuşak bitkisel margarinlerden kullanıyorum. 250 gram. Siz isterseniz margarin veya tereyağı, o da yumuşaklığında kullanabilirsiniz. Margarinimi ekledim. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik pudra şekerim var. Pudra şekerimi de yağımın üzerine ilave ediyorum. Bir spatula ile ikisini krema kıvamına gelinceye kadar karıştırıyorum iyice. Şöyle. Bu yumuşak margarinlerim kurabiye gibi, böyle tart hamurları gibi hamurlarda kullanabilirsiniz. Çok işe yarıyor. Hiç zaman kaybettirmiyor.
oda sıcaklığına gelmesini beklemenize gerek olmuyor. Şu şekilde iyice pudra şekerim ile margarinimi karıştırıyorum. 2 adet yumurtam var. 2 adet yumurtamı tarifime ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişastam var. Ben buğday nişastası kullandım. 2 yemek kaşığı nişastamı ekliyorum. Vanilyam var. Malzemeler yine her zamanki gibi açıklamalar kısmında olacaktır. 1 çay kaşığı da hamur kabartma tozum var. Şimdi tarifimi yeniden şöyle spatulam ile tüm malzemeleri homojen karışım olacak şekilde karıştırıyorum. Daha sonra unumuzu ilave edeceğiz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bildirimleri de açın, olur mu? Şimdi şöyle hamurumu birazcık daha spatulam ile karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş ununu ilave edeceğim. İyice malzememi erittim. Birbirinin içerisinde kaynaştırdım. Artık unumu ilave ediyorum. 4,5 su bardağı unum var. Hepsini koymayacağım. Yine her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Evet, şöyle bir miktarını ayırıyorum. Unum ile malzemelerimi karıştırmaya devam ediyorum. Unumun tamamını tarifime ilave ediyorum. Ve artık elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Bu tarz yağlı hamurları çok fazla yoğurmanızı önermem. Hemen kıvam aldığında bırakmalısınız yoğurmayı. Elinizin ısısıyla hamurun iyice kendini salmasını istemeyiz çünkü. Şöyle iyice yoğuruyorum hamurumu. Çok güzel yumuş yumuş bir hamurum oldu. Hamurumuz iyice şekil almaya başladı. Artık bu tartı dilediğiniz tüm meyvelerle yapabilirsiniz. Mürdümeri gibi. Mürdümeri de bu tarta çok yakışır. Aklınıza gelen şeftali olabilir. Hamurumuz hemen hemen hazır artık. Gerçekten çok güzel kıvamlı, kıyır kıyır bir hamur elde ettik. Şöyle hamurumun kıvamını da siz değerli izleyicilerime göstermek isterim. Çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi bu hamurumuzun yarısından azını şöyle şu kadar üzerine ayırıyoruz. Üzeri için kullanacağız. Bunu ben bir streç filme sarıp derin dondurucuma koyacağım 15-20 dakika kadar ve biraz daha sertleşmesini sağlayacağım. Hamurumu bu şekilde streç film ile sardım ve şimdi derin dondurucuma kaldırıyorum. Tartımızı hazırlayacağım tepsimi tezgahıma aldım. 27 santime 40 santim bir borcam kullandım. Üzerine şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Bir fırçam ile, yumurta fırçam ile şu şekilde yediriyorum yağımı. Yani ister margarinle, ister tereyağıyla, ister sıvı yağıyla kabı yağlayabiliriz. Şu şekilde kabımı yağlıyorum. Hamurumu kabıma alıyorum ve elim ile iyice yayıyorum. Tart hamurumu şöyle tepsime elim ile bastırarak iyice yayıyorum. Hazırladığımız elmalı içi tartımızın üzerine yayıyoruz. Gerçekten çok bereketli, bol miktarda kalabalık misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz çok lezzetli, pratik, güzel, evdeki malzemelerle yapabileceğiniz bir tart. Malzememi şöyle tartımın üzerine yayıyorum. Ceviz ve üzüm inanılmaz yakışıyor tartın içerisine.
Daha da tabii zenginleştirebilirsiniz iç harcınızı. Hala kanalıma da abone olmadıysanız bana destek olmak amacıyla lütfen kanalıma abone olun. Ve videomu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Paylaş butonuna basarak. Hem onlar da bu lezzetli tarifleri denemiş olurlar. Hem de siz bana destek olursunuz. Ben de çok sevinirim. Derin dondurucuda biraz beklettiğim, sertleştirdiğim hamurumu elime alıyorum. Şimdi bir rendem ile kalın tarafı ile şöyle tartımın üzerine hamurumu rendeliyorum. Çok hoş bir görüntüsü olacak hamurumun tartımın üzerinde. Rendelediğim hamuru şöyle tartıma elimle eşit şekilde yayıyorum, her yerine gelecek şekilde. Gördüğünüz üzere çok kolay bir şekilde rendelendi. Üzerinde çok şık bir görüntü oluşturacak pişince. Hamurumu şöyle yaydım. Fırınımı bu arada 180 derece alt üst ayarda ısıttım. Tartımın üzerine birazcık şöyle limon kabuğu da rendeleyeceğim ben. Limon kabuğu da tartımıza çok güzel bir aroma veriyor çünkü. Şu şekilde limon kabuklarını da rendeliyorum. Ve biz artık 180 derece alt üst ayarda ısıttığımız fırında 30 dakika pişip geliyoruz. Gördüğünüz üzere koca bir tepsi elmalı tartımız fırından çıktı. 10-15 dakika soğumasını bekledim tartımın. Şimdi üzerine pudra şekeri serpiyoruz. Şöyle bir süzgecimin üzerine pudra şekerimi alıyorum ve şu şekilde tartımın üzerine serpiyorum. Her yerini bu şekilde kaplıyoruz tartımızın. Gördüğünüz üzere elmalı tartımız artık servise hazır. Tartımı dilimleme işlemine geçiyorum. 2 santim aralıklarla tartımı eşit şekilde kesiyorum ve servise hazır hale getiriyorum. Dilimlediğim tartımı şöyle sizlere de göstereyim. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Tartımın şöyle iç dokusunu da sizlere göstermek için şöyle minik bir dilim alıyorum. Gerçekten nefis bir tarif. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.